Günümüzde bildiğimiz liposuction tekniklerine ilave olarak bir takım cihazlar kullanılarak da liposuction yapılmakta. Artık bunlar oturmuş da diyebiliriz. Yani tek başına yağ alma ameliyatı yerine bu cihazlarla beraber yapılan yağ alma ameliyatı daha çok yapılmaktadır. Kullanılan cihazlar Vaser, lazer, radyo frekans gibi cihazlar kullanılmaktadır. Bunlar değişik tekniklerle yağ dokusunun daha çok alınabilir, daha kolay alınabilir hale getirmesi amacıyla kullanılır. Bu yöntemler içerisinde Vaser liposuction ses dalgalarıyla çalışarak yağ dokusunu çok daha kolay alınabilir hale getirir. Bunun sonucunda hem miktar olarak daha fazla yağ alınabilmekte, liposuction'a bağlı bir takım gelişebilecek komplikasyonların önüne geçilebilmektedir. Bunlar daha çok dokuda olabilecek düzensizlikler, kısmi gevşekliklerin düzeltilmesi, morlukların, şişliklerin daha çabuk geçmesi şeklinde özetlenebilir. Lazer liposuction da gene aynı şekilde kullanılmaktadır. Lazer liposuction'da lazer kaynağından meydana gelen bir ısı ile yağ dokusunun eritilmesi, daha sonra bunun liposuction teknikleriyle bildiğimiz çekilmesine dayanır. Vaser liposuction'ın kendine göre bir takım avantajları vardır. Bu yıllardan beri kullanılan artık oturmuş bir teknik diyebiliriz. Oluşabilecek komplikasyonların sayısı Vaser liposuction'da çok düşüktür. Alınan yağ dokusu tekrar kullanılabilmektedir. Bu şu anlama gelir. Canlı hücre olarak alabildiğimiz zaman mevcut dokuyu başka yerlere nakledebiliyoruz. Herkesin çok iyi bildiği gibi buna yağ enjeksiyonu deniyor. Vücudun belli bölgelerine ihtiyaç olan her yere yağ enjeksiyonu yapılabilmektedir. Vaser liposuction tekniğiyle alınan yağlarda canlı hücre bulunduğu için her yere nakledilebilir. Maalesef lazer liposuction'da özellikle teknolojisine fark bağlı olarak değişmekle beraber canlı hücre sayısı çok azdır. O yüzden bunların nakli ile ilgili sıkıntı yaşanmaktadır. O yüzden eğer bir nakil işlemi düşünülüyorsa yağ enjeksiyonu anlamında Vaser liposuction daha üstün bir yöntemdir. Lazer liposuction'da lazer kaynağından gelen ısıyla dokular eritilir. Bu yöntemin avantajı da eğer deride bir takım gevşemeler, sarkmalar varsa bunların sıkılaştırılması konusunda yardımcı olur.